Avrupa Birliği Schengen bölgesi için devrim niteliğinde bir karar aldı. 10 Nisan'dan sonra artık hiçbir pasaporta mühür vurulmayacak. Çünkü Entry-Exit Systems yani Türkçe adıyla EES sistemine geçiş yapıyorlar. Bu videomuzda sizlere EES sistemi nedir, 180-90 gün kuralı nasıl hesaplanıyor ve en önemlisi artık havalimanlarında bizleri neler bekliyor bunları anlatacağım. Aynı zamanda kimsenin bilmediği Travel to Europe uygulamasının detaylarını vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. 10 Nisan'dan itibaren sınırlarda aslında dijital kronometre dönemi başlıyor. Yani eskiden sınır polisi senin pasaportundaki mühürlere bakıp parmakla sayarak bu kişi gerçekten 10 gün kalmış mı diye kontrol ediyordu. İnsan hatasına açıktı. 10 Nisan'dan itibaren ise pasaportunu makineye okuttuğun anda sistem vizenin içindeki 10 gün bilgisini otomatik olarak çekecek. Yani giriş yaptığın an senin için bir geri sayım başlayacak. Eğer 11. günde hala Schengen bölgesindeysen veri tabanına işlenecek bir overstay süre aşımı bayrağı dikecek sistem. Ve bu sebeple de artık pek çok kişi uçağım gece yarısından sonraydı, bir gün sarkıttım ama polis görmedi gibi bahanelere sığınamıyor olacak. Çünkü EES sistemi sizin bu sistem içerisinde, Schengen bölgesi içerisinde kaç gün kaldığınızı anında gördüğü için, bunu da veri tabanına işlediği için bir sonraki vize başvurusunda muhtemelen ret almanıza sebep olacak. Havalimanlarında açılacak olarak EES'nin bir parçası olan self-servis ekranları ve mobil uygulamalar ile siz aslında giriş yaptığınız zaman kaç gününüz kaldığını otomatik olarak sistemden de görebiliyor olacaksınız. Böylece işte bugün kaçıncı gündesiniz, kaç gün daha Schengen bölgesinde kalabilirsiniz gibi bilgilere de bu sistem sayesinde daha hızlı olarak ve daha doğru bilgilere ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi işin hiç şakası olmayan tarafını da anlatmak istiyorum. Az önce bahsettiğim overstay yani süre aşımı kısmı ile ilgili çok ciddi cezalar yiyebileceğiniz bir durumda bu sistemle birlikte başınıza gelebilir. Örneğin sınır kapısından çıkarken overstay uyarısı verdiğinde polis sizi kenara çekiyor ve 500 euro ile 1000 euro arasında başlayan bir ceza ödemenizi isteyebiliyorlar. Aynı zamanda eğer bu süreyi aştıysanız istenmeyen kişi olarak kara listeye de alınabiliyorsunuz sistem üzerinden ve gelecek 2 ile 5 yıl arasında hiçbir Schengen bölgesine adım atamayabilirsiniz. Kara listeye girerseniz kapıdan çevrilmekten bahsetmiyorum, vize bile alamayacağınız bir sisteme işlenebilirsiniz. Aslında bu şunun için önemli. Uçağınız rötar yapmış olabilir, Schengen bölgesinden belirtilen gün içerisinde çıkamamış olabilirsiniz, bir hastalık durumu olabilir, hastanede yatmış olabilirsiniz. Herhangi bir sebeple, bir mücbir sebeple Schengen bölgesinden geç çıkmanız durumunda mutlaka bunu bir belgelendirmeniz gerekiyor. Yani EES sistemindeki o uyarıyı sildirebilmeniz için, sonrasındaki vize başvurularınızda red yememeniz için mutlaka bununla ilgili resmi bir belge alıp bunu da sisteme yüklemeniz ve itiraz etmeniz gerekiyor. Hani bir günden bir şey olmaz diye düşünmeyin. Mutlaka bu belgeyi alıp sisteme yükleyin ki sonraki vize başvurularınızda sorun yaşamayın. Bu uygulamaya aslında aracıyla Bulgaristan'a gidenler birazcık aşinalar. Çünkü Bulgaristan sınır kapılarında araçtan inip fotoğraf çektirmemizi istiyordu polisler. Şimdi bu uygulamayı İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçerken de yapacağız. Havalimanlarında da yapacağız. Dolayısıyla ilk geçişlerimizde 3 yıl boyunca kullanabileceğimiz bu verileri sisteme yüklememiz gerekecek. İlk geçişlerde birazcık sınır yoğunlukları artacaktır. Dolayısıyla özellikle uçakla gidecek olan yolcular için ortalama 3 saat öncesinden havalimanlarında bulunulması şeklinde bir uyarıda bulunuyorlar. Parmak izi ve yüz taraması sizi korkutmasın. Ortalama 60 saniyelik bir işlemden bahsediyoruz. 4 parmağınızın izini tarayıcıya bastırıyorsunuz ve ardından kameraya bakıp bir yüz taraması, biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz. Bu kadar kolay. Peki EES sistemi kimleri kapsıyor? Bundan da bahsedelim. AB vatandaşı olmayanlar yani Türk vatandaşları, kısa süreli C tipi vizeyle seyahat edenler ve vizesiz seyahat hakkı olan ülkelerin vatandaşları EES sistemine giriş yapmak, veri vermek zorundalar. Ama bir oturum izniniz varsa, D tipi vizeniz varsa bu sistem sizi kapsamıyor. Yine eski usul giriş çıkışlara devam edebiliyorsunuz. Sosyal medyada herkes EES sistemi ve sınırlarda çok fazla yoğunluk olacağından bahsediyor. Ama gördüğüm bütün Reels'larda, bütün videolarda hiç kimsenin Travel to Europe adlı uygulamadan bahsettiğini görmedim. Aslında bu uygulama henüz yeni bir uygulama ve sadece İsveç ve Portekiz'de şu anda geçerli. AB vatandaşı olmayanlar ve EES'ye giden yolcular için tasarlanmış bir uygulama. Bu sisteme giriş yapmak için de uygulamayı telefonunuza yüklüyorsunuz. Eğer İsveç'e ve Portekiz'e gidecekseniz gitmenize 72 saat kala uygulamadan pasaport bilgilerinizi ve yüz görüntülerini önceden yükleyebiliyorsunuz. Böylece gittiğiniz zaman sınır kapılarında bu işlemle uğraşmıyorsunuz. Bu da aslında süreci hızlandıracak. Yarın öbür gün
diğer ülkeler de bu uygulamayı kullanmaya başladıkları zaman çok hızlı sınırlardan geçiş yapmamızı sağlayacak bir uygulama olarak bizlerin karşısına çıkacak. 72 saat öncesinden girip pasaport bilgilerinizi giriyorsunuz, fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve sadece sınır kapılarına geçtiğiniz zaman oradaki onay kodunu gösterip geçmenizle bu işlemi bitiriyorsunuz. Uygulamayı da bütün herkes kullanabiliyor. Uygulamayı Apple Store ya da Google Play üzerinden indirebiliyorsunuz. Seyahat başlangıcına 72 saat kala giriş yapabiliyorsunuz. Gideceğiniz ülkeyi seçiyorsunuz. Hangi sınır noktasından hangi sınır geçiş noktasını kullanacaksınız ve tahmini varış saatinizi de sisteme giriyorsunuz. Daha sonra sizden pasaport bilgilerinizi oraya işlemenizi istiyor. Hatta çipli pasaportunuz varsa direkt uygulamayı telefonunuza okutarak uygulama üzerinden çipli pasaporttan bilgileri aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir biyometrik fotoğraf çekmenizi istiyor ve sonrasında oradaki onay koduyla birlikte sınıra gittiğiniz zaman onay kodunu polise gösterip direkt geçiş yapabiliyorsunuz. EYS sisteminden sonra aslında 2026'nın sonlarına doğru bir sistem daha geliyor bizlere. Bu sefer ETIAS adı verilen bir uygulama, bir sistem başlayacak deniliyor. 2026'nın son çeyreğinde bu sisteme de başlayacaklar ve burada aslında şöyle bir şey olacak. Parmak izi veriyoruz, işte biyometrik fotoğraf çektiriyoruz ama vizemiz olsa dahi, oturumumuz olsa dahi bir uygulama üzerinden ön onay almamız gerekecek. Bizim de oralara bilgileri yüklüyor olmamız gerekecek gibi bir şey var. Bu uygulama ile ilgili henüz detaylı bilgi yok ama EYS sonrasında ETIAS adlı bir uygulama daha geleceğini de şimdiden duyurmuş olalım. EYS sistemi ile ilgili bildiklerimi sizlere aktardım. Eğer sorularınız varsa mutlaka videonun altına yorum olarak yazın. Hepsini cevaplayacağım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da uygulamaları yükleyerek daha hızlı geçiş yapabilsinler.